Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün hiç vakit kaybetmek istemeyeceğim çünkü çok aşırı bir yoğun gündemle beraberiz. Bileceğiniz üzere dün akşam saatlerinde dananın kuyruğu tam anlamıyla koptu artık. Özellikle de Trump'ın Türk gazetecilere, Yunus Paksoy'a vermiş olduğu röportajda kullanmış olduğu ifadeler gerçekten de ülkede her yeri sallamıştı. Trump'ın açıklamalarından önce aslında F-110 motorlarına ilişkin Milli Muharip Uçak Kağan'da en azından ilk bloklarında kullanacağımız ABD üretimi motorların işte Türkiye teslimatına dair söylemlere ilişkin bazı haberler Trump'ın hemen açıklamalarından önce gelmişti karşımıza. İlk olarak Reuters dün böyle akşam saatlerinde bir haber girmişti. Girmiş olduğu haberde Reuters diyordu ki ABD Türkiye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracak. Yanlış duymadınız. Trump yönetimi Türkiye'nin Kaan savaş uçağı için 700 milyon dolar değerindeki General Electric F-110 turbofan motorlarının satışıyla ilgili olumlu karar verdi diye Reuters bir haber geçmişti. İlk başta kimse ne olduğunu anlayamadı. Yani NATO toplantısı öncesinde bu mevzu netleştirilecek. Yani NATO toplantısı esnasında Türkiye F-110 motorlarına sahip olacak deniliyordu. Şimdi 700 milyon dolar hesapladığımızda yaklaşık olarak 80 F-110 motoruna denk gelmekteydi. 80 F-110 motoru düşündüğünüzde zaten bir Milli Muharip Uçak Kağan'da 2 adet F-110 motoru kullanıldığını biliyoruz. Doğal olarak 40 adet Kaan'ın aslında seri üretime geçmesi için ABD'den beklenen motorlar bu iddia, bu haber doğruysa zaten elimize geçecekti. Önümüzdeki saatlerde birazcık daha mevzu netleşti. Yani açıkçası herkes Reuters'ın girmiş olduğu habere birazcık mesafeli yaklaşmıştı. Trump da açık bir şekilde kendi ağzıyla çok dikkat çekici cümleler kurmuştu. Bugün mesela o açıklamaları, o cümleleri bir dinlemek isteyeceğim hep beraber. Erdogan is a strong man, but he's been everything I've ever asked him for, he's done. And tied to that, Mr. President, Mr. Secretary General, Yunus Paksoy soruyu soruyor. want to do defense business with you, and Turkey is definitely one of them. They want Yanında da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte var. and they want the F-35 fighter jets. Are you going to Turkey with a big gift bag? I think so, yeah, I think so. He's a member of NATO. Some people don't consider himself, but he really... Burada da gönderme yapıyor. Bazı insanlar diyor Türkiye'yi bir NATO üyesi olarak görmese de onlar gerçekten de bir NATO üyesi diyor. Mark Rutte'un bakın buradan sonra çok dikkat çekici bir açıklaması var. He's a strong member of NATO, yeah. Bakın Mark Rutte ne diyecek şimdi? Türkleri çok mutlu edeceğim diyor bakın. Turkey has a huge defense industrial base, 3,000 companies working all over the alliance, also in the United States. 3000 şirket. Strong People don't know how big Turkey Bakın. is in terms of the military. It's a... Bazı insanlar Türkiye'nin askeri anlamda ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar, farkında değiller diyor Trump. Mark Rutte da kenardan onaylıyor. A very strong military. Because of him. Yeah, Erdoğan sayesinde. About this meeting in Ankara. What do you think? well, except for the fact that it was being held in Turkey by President... Bakın şurası da çok can alıcı ya. Hani Trump'ın bu açıklamalarından önce bayağı bir gündem olmuştu. İşte ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan sırf ev sahibi diye Ankara'daki zirveye katılacak falan filan haberleri geçiliyordu ama yani Trump kendi ağzından ne demiş? Açıkçası toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılıyor olmasaydı muhtemelen katılmazdım. Bu çok önemli. Yani Trump'la Cumhurbaşkanımız Erdoğan arasındaki o özel ikili dostane ilişkinin anlaşılması bakımından çok önemli. Ve işte Cumhurbaşkanı Erdoğan beni diyor aradı. Ankara'da bir zirve yapacağız ve senin de orada olman gerekiyor demiş. O da tabii ki de olacağım dediğinden falan bahsediyordu Trump yani. Erdogan, I don't think I would have gone to it. They must come for me. But I might go. Mark Rutte da ya diyor sadece Erdoğan için gelme diyor. Hani NATO toplantısı sonuçta diyor. Ben de oradayım diyor. Bizim için de gel diyor. Sizin için gelebilirim ama çoğu kişi için gelmezdim. Şimdi bu açıklamadan hemen sonra Trump dedi ki ya İtalya dedi işte İspanya berbat dedi. İtalya çok kötü dedi. İspanyollar dedi hiçbir şekilde para vermeden geçinebileceklerini zannediyorlar. Hiçbir şeye para vermiyorlar. Cimriler, böyle bir şey olmaz dedi. İngilizlerle arasının açıldığından bahsetti. NATO'daki yani Trump'ın kafadaki ülkeler kim biliyor musunuz kara listeye aldı? Başta İspanya. İspanya çok kuruldu. Devamında
İtalya şu işte İsrail, İran, Amerika operasyonlarında üslerimizi kullandırmayacağız falan demişti ya hava üslerinin Meloni. Zaten Meloni ile atışıp duruyor son bir haftadır falan. Devamında İngilizler Starmer şimdi istifa etti. Adam istifa edecek dedi Starmer. Ertesi gün Starmer istifa etti Trump'ın açıklamasından sonra. Zaten adam gitti. Devamında Fransızlarla da Macron'a zaten arası malum yani Trump'ın. Bir de unutmadan şu açıklamalarını da bir izleyin. Dünyada diyor Erdoğan'ın problemi olan oldu muydu diyor. İlk diyor beni arıyorlar diyor. A lot of times when they have a problem, Bakın. they're the one they call me and they say, "Would you talk to him?" They'll call me. They'll say, "Could you do me a favor and talk to him?" Yani diyor Erdoğan'la diyor milletin işini bile ben çözüyorum diyor. Çoğu kişi diyor Erdoğan'la iletişim kuramıyor, çekiniyor Erdoğan'la diyor. Ama diyor biz Erdoğan'la iyi anlaşıyoruz diyor. Tabii şimdi kıymetli dostlar özellikle de Trump evet büyük bir hediye paketiyle gidiyorum Türkiye'ye. Türklere F-110 motorunu vereceğim açıklamasından sonra yanında da hemen Başkan Yardımcısı Vance vardı. Vance da bu konuya dair hemen araya girmişti. Tam böyle sohbet esnasında ABD Başkan Yardımcısı Vance da Türkiye'ye verilmesi planlanan F-35 jetleri hakkında konuşmuştu. Diyordu ki PTV tüm ekip arkadaşları şu anda bunu inceliyor. Çünkü Amerikan yasalarına uyum sağlamak için belirli şeylerin gerçekleşmiş olması gereken şeylerin gerçekleşmesini bekliyoruz diyor. Başkan bizden bunu yapmamızı istedi. Tuzakları çalışıyoruz ve bunun gerçekleştiğini doğruluyoruz. Bu gerçekten kongreye ait bir konu ve Türkiye'nin Amerikan yasalarına uyduğundan emin olmak böylece F-35'leri alabilmeleri için bunu duyuracağız yakında diyor. Tabi Trump laf cambazlığı yapma diyor hemen araya giriyor. Erdoğan diyor biraz tartışmalı bir adam ama ben de öyleyim. Ama onu tanıyorum bence çok iyi bir insan bize çok yardım etti. Ya git diyor beni diyor kongreyle falan uğraştırma diyor bakın. Yeah, we're gonna work. Look, Geç diyor. hey, he's a man who's a little controversial, but I am too. Erdoğan biraz inatçı ama I diyor. know him. Ben de öyleyim. He's a very good person. He's helped us a lot. Bize çok yardım etti. Evet vallahi Trump'ın elinde olsa ben size diyeyim bu F-35 mevzusunu da çözecek. Ama özellikle de F-110 motorları şimdi evet çok güzel bir açıklama geldi. Türkler çok mutlu olacak. Hediye paketi geliyor. Yani aslında Milli Muharip Uçağı 2026 yılında bileceğiniz üzere önümüzdeki aylarda ilk uçuşunu gerçekleştirecek yeni prototipler. Kıymetli dostlar 2028 yılında ABD F-110 motoruyla teslimatlar planlanmakta Blok 1'lerin. Yaklaşık işte 10-20 uçak. Kıymetli dostlar aslında bu açıklamalarla beraber 2028 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi beklenen Kaanların da önü büyük ölçüde açılmış oldu. Yani şunu da belirtmek isterim. Bu F-110 motorları ne oldu da Trump hani sadece işte İsrail, ABD, İran çatışmasında Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın pozisyonunu sevdi de mi böyle oldu? Çünkü Reuters haberin devamında diyordu dün. Yani son yaşanan bölgesel gelişmeler doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri ve Trump ekibi işte Beyaz Saray bir toplandı. Yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile olan son dönemdeki ilişkisi değerlendirildi ve toplantı sonrasında Türkiye ile ilişkilerin daha da ileriye gitmesi kararlaştırıldı diyordu Reuters. Yani zaten bu toplantı sonrasında Türkiye'ye F-110 motorlarını verecek Trump diye eklemişti. Kıymetli dostlar evet illaki bölgesel gelişmeler etkili olmuştur. Sürekli zaten adamın ağzından düşmeyen bir şey var. Çok güçlü bir orduya sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yaptı diyor. Dünyada çok kişi farkında olmasa da diye ekliyor hatta. Fakat ben özellikle de F-110 motorlarının Amerika Birleşik Devletleri tarafından bizlere verilmesindeki en büyük etken olarak neyi görüyorum biliyor musunuz? Ne bu? Ne bu kıymetli dostlar? SA 2026. Tanıdınız değil mi bu yakışıklıyı? Şöyle tam ekran göstereyim. Bu yakışıklıyı tanıdınız değil mi? İşte asıl mevzu bu. Güçhan. Hatırlayacağınız üzere biz yaklaşık 1,5-2 ay önce SA İstanbul fuarında Amerika Birleşik Devletleri'nin üretmiş olduğu F-35 motorlarından bile daha iyi olabilecek bir Güçhan turbofan jet motorunu sergilemiştik ve Milli Savunma Bakanlığı 6 adet üretildiğinden bahsetmişti. Kasım 2026'da da artık testlerinin devam edeceğinden, geliştirme sürecinin devam ettiğinden, çalıştırıldığından bahsetmişti motorun. Amerikalılar büyük ihtimalle bu Güçhan mevzusundan sonra artık dediler ki abi zaten Türkler motor işini büyük oranda halletmiş. Ya bizim Milli Savunma Bakanlığımız 6 adet Güçhan motorunu 42.000 librelik motoru ürettik diye bir açıklama yaptı. Bu açıklama Amerika'da yankı uyandırmadı mı sizce? Düşündüğünüz zaman Amerikalılar da dedi abi adamlar zaten ihtiyacı olan motordan daha fazla itkiye sahip. Yani F-110'lar ne kadar işte 30-35 bin libre. Biz zaten 42 bin libreyi
geliştirdik 6 tane hazır. Şu an test aşamasında. Son testleri yapılıyor demişiz. Amerika'da dedi ki biz vermezsek adamlar daha iyi motor yapmış zaten dedi. Bence bu Güçan motorunun da etkisi çok büyüktü. Onu da belirtmek isterim. Şimdi NATO toplantısı dedik. NATO toplantısı içinde Ankara'da hummalı bir çalışma var. Sosyal medyada zaten görmüşsünüzdür. Ankara'da işte evler mi boyanmadı dersiniz. Bazı bölgelere böyle nasıl desem plakalar yerleştirildi. Şehrin kötü görüntüsü görünmesin diye. Asıl dikkat çekici şey ise Ankara'daki reklam panoları. Mükemmel reklam panoları vardı. Mesela bu bir örnek. Tayfun füzemiz burada caydırıcı mühendislik, Roketsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın reklamıyla burada görmüş olacağınız üzere NATO liderlerine sergilenecek. Bunları hepsi görecek. Bu yollar hep böyle zaten önceden planlanmış güzergahlar. İşte sadece Tayfun değil, Bayraktar, Kızıl Elma, TB2'ler falan filan. Yani Türk savunma sanayisi gövde gösterisi yapacak NATO liderlerine. Çünkü arabaya bindi adam, bu yoldan geçerken sağa sola bakacak. Trump da bakacak, işte Macron da bakacak, herkes bakacak. Şimdi mesela karşınızda kıymetli dostlar NATO liderler zirvesine kim katılacak? Bakın böyle hepsini tek tek okumayacağım ama gerçekten de belki de son dönemdeki en yoğun NATO liderler zirvesinden bir tanesi olacak. Bu kadar katılım pek görülmedi yani. Trump da zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan için geliyorum dedi. Yoksa ben çok kişi için gelmem dedi mesela. Orada gelmeyecek kişiler Macron. Macron için imkanı yok, gelmez. Sanchez için de gelmez. Zaten Meloni için hiç gelmez. Görmüş olacağınız üzere liste bu şekilde. Videoyu durdurup yakından göz atabilirsiniz. NATO Liderler Zirvesi F-110 motorları derken gündem bu şekildeydi. Devamında şimdi pek farkında değiliz ama Ukrayna-Rusya savaşında da dün çok ilginç bir gelişme yaşandı. Birileri dedi kral öldü, şimdi de yazsınlar kral geri döndü. Bayraktar TB2. Ukrayna Savunma Bakanlığı paylaşmış olduğu son videolarda 3 farklı KİDA'nın Bayraktar TB2'ler tarafından hedef alındığını belirtmişti. KİDA'lar Rusya'ya aitmiş. Yani Bayraktar TB2'ler Ukrayna'da çöp oldu, yok efendim kullanılamıyor. Ruslar bir şekilde önlemini buldu falan filan. Bayraktar TB2'nin önlemini buldular desek ne yapmış işte 3 tane KİDA'yı vurmuş. Demek ki önlem de bulunamadı. Ama şunu da belirteyim, özellikle de bu Ukraynalıların Bayraktar TB2 test anlarını paylaşma dönemleri de bence bir dikkat çekici döneme denk geliyor. Rastlantı değil. Yani kıymetli dostlar, ne zaman ki Türk Dışişleri Rusya ile yakın temas kursa Bayraktar TB2'nin videoları karşımıza çıkıyor. Zaten o Putin'in gerçekten de hani pek alışkın olmadığı dünyanın bir şekilde Hakan Fidan'la baş başa görüşmesi o zaten büyük bir olay yaratmıştı. İşte Ukrayna'da acaba hani buna bir cevap mı veriyor bu videoları paylaşarak? Şimdi diyebilirsiniz ne alaka? Şimdi Bayraktar TB2 ile vurulan Rus araç gereçleri videolarının paylaşılması doğal olarak Rusya ile Türkiye arasında bir çıkmaza yol açar diye Ukraynalılar acaba böyle bir yol mu izliyor? Yani bilmiyorum. Kendi çıkarımlarım bu şekilde. Çünkü ne zamandır hiç video paylaşmıyorlardı. Bayraktar TB2'nin önlemini buldular desek ne yapmış işte 3 tane KİDA'yı vurmuş. Demek ki önlem de bulunamadı. Demek ki kendi istekleriyle alakalı diyorum ve bugünkü bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer videomuza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Gerçekten videoyu da beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.